Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videomuzda Admin View kısmını yaptık ve daha sonra videomuzu sonlandırmıştık. Bugün ise nasip olursa Receptionist View kısmından devam edeceğiz ve daha sonra diğer view'leri oluşturacağız. Burada hatırlarsanız işte Get User View isimli bir metot oluşturduk. Bu metotların içlerini boş oluşturmuştuk bu şekilde. Diğer metotlarımızı da bu şekilde boş oluşturacağız. İşlerine gerekirse birer saut atacağız. Hani metot çalışıyor gibisinden birer saut atacağız. Daha sonra ise tüm iskeletimiz tamamlandıktan sonra metotlarımızın içerisini adım adım doldurmaya başlayacağız. Ancak bu videodaki amacım tüm view'leri bitirmek ve nasipse artık metotlarımızın içerisini somutlaştırmak. Şimdi hazırsanız artık Receptionist View'den devam edelim. Arkadaşlar Admin View ile Receptionist View'in genel mantığı aynı. Sadece yetkilerine göre görebileceği, tıklayabileceği seçenekler az olacak. Mesela burada Manage User yaptık admin için. Admin'in user'ı yönetme yetkisi var ancak Receptionist'in öyle bir yetkisi yok. Admin'in room ile alakalı tüm işlemleri yapma yetkisi var ancak Receptionist'in öyle bir yetkisi yok. O yüzden yetkisi kadar olan kısımları görebilecek bir view oluşturmamız gerekiyor. Ben şimdi şu admin için içerisine oluşturduğum döngüyü kopyalıyorum. Aynısını Receptionist'in içerisine yapıştırıyorum. Sadece ilgili yerleri değiştireceğiz. Arkadaşlar öğrenme sürecindeki en önemli olay mantığını anlamak. Eğer birinin mantığını çok iyi anlarsanız o mantığı yorumlayabilirseniz diğerlerini de çok çok iyi yapabilirsiniz. Admin ile Receptionist'in mantığını açıkladığımı zannediyorum. Şimdi yine Receptionist login olduğu zaman ne diyecek? Welcome işte Ahmet, Mehmet vesaire neyse. Bu artık bizim admin label'ımız değil. Receptionist label diyelim. Tamamdır. Bu artık bizim receptionist label'ımız. Bunu da buraya koyduk. Şimdi bizim resepsiyonistimizin yetkileri ne? Biraz önce söylediğim gibi user'ı manage etme yetkisi yok. Yani yönetme yetkisi yok. O yüzden şurayı bir silelim. Burayı sildim. Sen şöyle gel şuraya. Tamamdır. Tamam. Room'ları yönetme yetkisi var ama aslında tüm room'ları yönetme yetkisi de yok. Yine de manage room gibisinden bir şey kalsın burada. Manage reservation şurayı artık 2 yapalım. Tamamdır. Şimdi case bir durumu için bizim burada normalde user ekranı vardı. Ancak artık user ekranımız yok. Burayı da şu şekilde temizleyeyim. Tamam. Get room view. Get reservation view. Tamamdır. Receptionist label'ı kıracak. Eğer sıfıra basarsa ona göre döngüden çıkacak. Tamam, eğer invalid choice ise bu döngü tekrar devam etmiş olacak. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Get room view. Burada da get room view var. Receptionist view. Burada da receptionist view var. Ancak admin ile receptionist'in yetkileri birebir aynı değil. Yani admin eğer Manage Room'a tıklarsa göreceği ekran ile resepsiyonist Manage Room'a tıklarsa göreceği ekran farklı olacak. Aslında bu sebeple metotlarını ayırabiliriz. Yani get room view değil de get receptionist room view diyelim çünkü resepsiyonistin göreceği room view olsun bu. Bu da aynı şekilde şurayı şöyle kopyalayayım. Burası da Get Receptionist Reservation View olsun. Çünkü görecekleri ekranlar farklı olacak. Tamamdır. Şimdi buraya nasıl yapalım? Burayı da daha okunulabilir olması için Get Room View değil de Get Admin Room View yapalım. Şimdi ben buraya Receptionist Room View yaptım. Buradaki metodun direkt refactor yaparsak işlemimiz hallolacaktır. Refactor yapmayı bir önceki videoda anlattım diye hatırlıyorum. Refactor yapmak istediğiniz ismi seçin. Sağ tıklayın. Refactor dediğiniz zaman refactor rename get admin oh, get admin room view olsun. Bakın arkadaşlar bunu yaptığım anda buradaki metodun da ismi değişiyor. O yüzden çok refactor yapmak çok daha pratik oluyor. Bunu da refactor yapalım. Get admin reservation view. Tamamdır. Bunu da yapmış olduk. Şimdi bu metotlarımız kızarıyor çünkü ortada bu şekilde metotlarımız yok. Hadi şimdi onları oluşturalım. Bu arada şurayı case 2 yapmamışız. Burayı da case 2 yapalım. Tamamdır.
Üzerine geliyorum, create method diyorum. Metodumuzu burada oluşturdu boş bir şekilde. Yine main'e gidiyorum. Buraya üzerine geliyorum. Metotlar oluştur diyorum. Tamamdır. Bunları da oluşturdu. Şimdi arkadaşlar bu main view'e gelelim. Başka yapmamız gereken herhangi bir şey var mı? Kullanıcı login oldu. Eğer rolü admin ise admin'e göre ilk göreceği ekran burası. Eğer resepsiyonist ise göreceği ilk ekran burası. Tamam, bunları gördü. Şu an için burada başka bir şey yok gibi. Varsa da açıkçası, dikkatimden kaçıyor olabilir. Ancak zaten eğer eksik bir şeyler varsa bunları ilerleyen aşamalarda döneriz. Şu an spontane gidiyorum biraz. Ya, daha önce bu tarz, projeler yaptım ancak uzun zamandır yapmıyorum. Yani yaklaşık herhâlde bir 7-8 ay, 9 aydır yapmıyorum bu tarz projeler. Spontane gidiyorum. O yüzden eğer eksik gedik varsa ileride o eksiği gediği inşallah düzeltiriz diyelim. Şimdi bu user view ekranına gelelim. Burada bu user view ekranındaki şeyleri oluşturalım. Nasıl olacak, nasıl edecek görelim. Şimdi arkadaşlar user view ekranını ben yine bir döngü olarak oluşturmak istiyorum. Do while veya while döngüsü olarak oluşturabiliriz. Ben bunu bu sefer while döngüsü oluşturayım. Bir öncekilerde hep do while oluşturmuştuk. Bu sefer while olsun. Ben bunu da bir true yapayım. True tamamdır. Bunun da adı ne olsun? User view olsun. Tamamdır. User view diye label'ımızı koyduk. Arkadaşlar bu label'ı koymamdaki sebep, hatırlarsanız bir öncekinde şu şekilde label aracılığıyla bu döngüyü kırmıştık. Burada da amacımız o. Label aracılığıyla ihtiyacımız olursa döngüyü kıracağız. Şimdi burada kullanıcıya yapacağı işlemleri sıralamamız gerekiyor. Burada nasıl yapmıştık? Bu şekilde bir, kalıp kullanmıştık. Aynı mantık yapalım. Hatta direkt şu şekilde hepsini kopyalayayım. Arkadaşlar zaten mantık bir süre sonra aynı olacak. Tek tek yazmaya uğraşmanıza gerek kalmayacak. Ben de bu şekilde kopyala yapıştır yapayım. İlgili yerleri değiştiririm. Şimdi user view ekranındayız. User view ekranında ilk başta ne olabilir? Bizim amacımız bu projede olabildiğince CRUD yapmak. Zaten 3 farklı CRUD işlemi yapacağız. User için, reservation için, bir de room'lar için CRUD işlemleri yapacağız. Burada CRUD işlemleri yani create, yani bir tane üretmek, add diyelim. Add user diyelim. Bir tane user üreteceği metodumuz olsun. İkincisi ne olsun? Read olsun. Yani bir tane user'ı bul gibisinden bir şey olsun. Get all user gibisinden bir şey olabilir. Üçüncüsü ne olsun? Yani delete işlemi olabilir. Delete user. Hatta bu 3 değil de sırasını şey yapalım. CRUD'a uygun olsun. Üçüncüsü update olsun. Update user. Dördüncüsü ise delete user'ımız olsun. Tamamdır. Daha sonra seç diyoruz. Şimdi benim scanner class'ına ihtiyacım var. Scanner class'ını da kullanabilmem için biz ne yapmıştık? Process utils diye bir şey oluşturmuştuk. Aynısını burada da oluşturmamız gerekiyor. Private process utils bu şekilde bir process utils oluşturalım. Tamamdır. Şimdi ne yaptık? Add, get all, update ve delete. Daha sonra bir tane seç dedik. Burayı print ile yaptık. Next line dedik. Şimdi eğer şuradaki metotları da sileyim. Metotlarımızı biz şimdi oluşturacağız. Artık burası receptionist değil, user view olacak. Tamamdır. Şimdi eğer kullanıcı 1'e tıklarsa ne yapacak? Bir tane user ekleme metodunun açılması gerekiyor. O zaman ne yapalım? Add user view. O ekranın açılacağı bir view oluşturmamız lazım. Ben bunu aç kapa yaptım. Şimdi arkadaşlar ben şu anda user view'in içerisindeyim. User'la alakalı view'leri bu class'ın içerisinde oluşturacağım. O yüzden herhangi bir class'ta metot oluşturma ihtiyaç duymadım. Mesela biz burada ne yapmıştık? Room ile alakalı işlem yapacağımız için room view'e gidip orada get receptionist room view'i oluşturmuştuk. Ancak ben şu an zaten user view'in içerisindeyim ve user view'in içerisinde user ile alakalı bir metoda ihtiyaç duyduğum için o metodu üreteceğim için herhangi bir başka class'a ihtiyaç duymuyorum. Aynı mantık kırmızının üzerine geliyorum. Create diyorum. Bakın metodum burada hazır bir şekilde oluştu. Tamamdır. İkincisi neydi? Get all user. Yine metodum varmış gibi yazıyorum. Get all user diyorum. Metodu aç kapat. Tamamdır. Metodumu yazdım bu şekilde. Üzerine geliyorum. Create diyorum. Metodum burada hazır oluştu. Diğer case ne? Update.
Yine şu şekilde kopyala yapıştır yapıyorum. Şunu da şöyle kopyala yapıştır yapayım. Sen şöyle 3 ol. Ben şöyle 4 ol. Diğeri neydi? Update. Buraya update user yazıyorum. Üzerine geliyorum. Create metot diyorum. Metodum burada boş bir şekilde oluştu. Diğeri neydi? Delete user. Delete user diyorum. Üzerine geliyorum. Create metot diyorum. Metodum burada bu boş bir şekilde oluştu. Şimdi arkadaşlar boş bir şekilde metotlarımızı burada oluşturduk. Kullanıcı 1'e basarsa add user metodu çağrılacak. 2'ye basarsa get all user. 3'e basarsa update user, 4'e basar ise de delete user ekranı gelecek. Şimdi şu add user ekran metoduna bir gidelim. O metot da sonuçta bir view ekranı. Orada da ihtiyacımız olan eğer bir döngü var ise o döngüyü yapalım. Şimdi şuraya geldik. Arkadaşlar şu an add user view ekranındayız. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Kullanıcı eklenecek sonuçta. Kullanıcının bilgilerini almamız lazım. Bizim modelimizde biz entity'lerde kullanıcı için hangi özellikleri tanımlamıştık? Username, password ve rol tanımlamıştık. Username, password ve rol. Bu 3 bilgiyi alacağımız bir şey oluşturmamız gerekiyor. Bir view ekranı oluşturmamız gerekiyor. O zaman biz burada ne yapalım? South please enter username diyelim. Şu şekilde atalım bunu. Attıktan sonra ne yapacağız? Tarayacağız. Bir username alacağız. String username eşittir. Şu anda tarama işlemi yapacağım için benim buradaki neye ihtiyacım var? Process utils aracılığıyla tarayıcıya erişmeye ihtiyacım var. Process utils nokta scanner nokta string olarak username tarayacağım. Yine next line diyorum. Tamamdır. Bunu buraya koydum. Daha sonra neye ihtiyacım var? Password ve role ihtiyacım var. Sen şu şekilde gel. Bunun için password enter password. Tamamdır. Bunu da aldık. Her ne kadar projemizde 2 adet rol olsa da rolü biz kullanıcıya seçenek olarak sunalım. Kullanıcı eğer biri seçerse atıyorum admin 2'yi seçerse resepsiyonist olarak rolleri biz oluşturalım. Diğer türlü elle yazmasına imkan sağlarsak gider R'yi küçük yazar, büyük yazar veya rastgele şeyler yazar. Şu olur, bu olur. Hiç gerek yok. Rastgele roller üretilir ve bizim şu anda rastgele roller üretmememiz lazım. Sadece 2 rol üretmemiz lazım. Bu noktada kullanıcıya bir seçenek sunalım. Seçenek neyse ona göre şey yapalım. O zaman ne yapalım? Yine ben buraya bir south atıyorum. Please select ya da şey diyelim. Ya please select tamam. Şunun başına geçelim. Şöyle bir admin 2 receptionist. Tamamdır. Daha sonra please select dedik. Bu şekilde boşluk. Bunu da print elen değil de print yapalım. Direkt yanına alsın. Tamamdır. Daha sonra ne yapacağız? Yine scanner ile tarayacağız. Choice diyorum. Tamamdır. Eğer seçtiği rol 1 ise admin, 2 ise resepsiyonist. Eğer ki bu ikisi haricinde başka bir şey ise invalid seçim gibisinden bir şey yapmamız lazım. Bu noktada yine switch case'i kullanabiliriz veya if else'i kullanabiliriz. Birkaç defa switch case kullandık. Bu sefer de if else kullanayım. Amacım hani sizler de pratik yapmış olun if else ile alakalı. Şimdi if diyelim. If choice pardon. If choice nokta equals diyelim. Equals 1 ise. Else if choice nokta equals 2 ise bir de else yani bu ikisi haricindeki tüm durumlar için bir de şuraya bir else oluşturalım. Burada da south diyeceğiz. Invalid choice diyelim. Invalid choice sonuna da ünlemimizi koyalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar benim bu noktada ne yapmam gerekiyor? Bir tane rol bilgisini oluşturmam gerekiyor. Ben şimdi şu if'ten önce bir tane string boş bir rol oluşturacağım. String rol. Bir tane boş rol oluşturdum. Şimdi arkadaşlar iki tür değişken var. İki tür variable var.
Bir tanesi local variable, bir tanesi de class'a bağlı olan variable. Eğer ki siz bir metodun içerisinde bu şekilde string role isimli bir değişken tanımlarsanız bu değişkene bir ifade atamak zorundasınız. Eğer ifade atamadan bu işlemi farklı metotlar içerisinde kullanmaya vesaire çalışırsanız null pointer exception yersiniz. Şimdi ben buraya role koydum ya. Buradaki role'ün mutlaka bir değerinin olduğunu kesinleştirmem gerekiyor. Şimdi şuraya şu şekilde yapalım. Role eşittir. Yani bir durumunda role ne olacak? Admin olacak. Admin. Tamam. Bir durumu için role'e ben bir değer atadım. İki durumu için ne olacak? Receps, Receptionist. Tamam. Peki ben burada invalid choice dedim ya. Burada da bir şey yapmam lazım. Receptionist. Okay. Eee, Şimdi ben burada invalid choice yaptım. Diğer türlü role bir değer atamam gerekiyor. Burada da role bir değer olarak ne atayalım? Boş bir şey atayalım. Rol şu şekilde boş bir şey atayabilirsiniz. Burada da hani null pointer exception'ı engellemek için bu şekilde bir şey yaptık. Aslında bunu yapmak yerine direkt burada da böyle bir işlem yapılabilirdi ancak şimdilik bu şekilde tercih etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir metodumuzu kontrol edelim. Tamam, bunları bu şekilde yaptık. Bir okuyalım. Şimdi ne yapmışız şu ana kadar? Kullanıcıya lütfen kullanıcı adını girin dedik. Bunu scanner ile taradık. Password'u girin dedik, taradık. Daha sonra kullanıcıya işte 1, 2 ve select dedik. Bunlardan birini seç dedik, taradık. Daha sonra rolü eğer 1 ise admin, 2 ise resepsiyonist dedik. Okey. Diğer durumlar için de boş yaptık. Şimdi arkadaşlar burada şu durumu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kullanıcı düzgün bir kullanıcı adı girdi. Düzgün bir şifre girdi ama şurada rolü geçersiz bir şey girer ise ne olacak? Rolsüz bir kullanıcı benim sistemime dahil olacak. Bu aslında bir hata olur. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim şu son kısmı da bir döngüye almam gerekiyor. O zaman ona göre yapalım. Do while veya while loop ile döngüye alabiliriz. Yine ben burada bir while loop kurayım. Yine bunu true yapayım. Sonsuz bir loop olsun şimdilik. Buradakileri alayım. Bunun içerisine koyayım. Tamamdır. Bunun tepesine de ne olsun? Rol olsun. Çünkü eğer ki geçerli bir seçim var ise buradaki bu döngüyü kıracağız. Şimdi eğer ki bu şekildeyse buraya ben ne yapacağım? Bundan sonra artık bir şey yapmama gerek yok. Break role diyebilirim. Tamam. Burada da aynı şekilde break role diyebilirim. Tamamdır. Şimdi bakalım oldu mu? Kullanıcı 1'e basarsa rol admin olacak, rol kırılacak. 2'ye basarsa resepsiyonist olacak, döngü kırılacak. 3'e herhangi bir başka bir şeye basarsa boş bir şey atanacak ve döngü kırılmayacak. Tamamdır. Şu an ben istediğim şeyi elde etmiş oldum. O zaman şimdi ne yapacağız? Rolü de biz burada kullanıcıdan almış olduk. Ancak arkadaşlar şöyle bir durum var. Şuradaki bu rolü, buradaki gördüğünüz şu while döngüsünden dışarı çıkarmam gerekiyor. Şuraya çıkarmam gerekiyor. Çünkü scope devreye giriyor. Benim burada tanımladığım bu rolü ben şurada kullanamam. Hatta deneyelim mesela. Rol dersem bakın buradaki şu role erişemiyorum. Scope muhabbeti var. Yani tanımladığınız bir scope eğer dar alanda tanımlandıysa orada yaşar. Mesela bu scope burada şu scope kendi scope'unda ve alt scope'larında çalışır. Yani buradaki rol şunun dışında çalışamaz ancak iç kısımdaki şu daha küçük skoplarda da çalışabilir. Ben rolü burada tanımladığım için burada kullanamam. Bu hatayı alacağım. O zaman ben bunu buradan bak şuraya alayım. O sorunun da önüne geçelim. Bakın bunu yaptığımız anda artık şuradaki şu role erişebiliyoruz. Bu şekilde geliyor. Tamamdır. Şimdi ben ne yaptım? Username, password ve rolü oluşturdum. Daha sonra ne yapacağım? Artık bu kullanıcıyı üretebilirim. Yani create edip benim database'ime kayıt edebilirim. Şu an database'imiz yok ancak listemize kayıt edebiliriz. Ben kullanıcı ile etkileşime girdim. Yani view ekranı artık buradaki amacını bitirdi. Daha sonraki işlemler bir obje üretilecek, bir user üretilecek ve dediğim gibi listeye eklenecek. Bunun için arkadaşlar controller katmanına gitmem gerekiyor. Aslında yani diyebilirsin ya arkadaş sen zaten her şeyi burada hallettin. Sadece obje üretip onu listeye ekleyeceksin. Neden hani controller'a gidiyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar amacım size model view ve controller katmanındaki mantığı aşılamak olabildiğince açıklayabildiğim kadarıyla ve ona alıştırmak sizi. Yani ileride aslında bunlara ihtiyacınız olmayacak ancak
Ya, bu mantığı şimdiden kaparsanız ileride karşılaşacağınız şeylerde çok daha rahat edeceksiniz. O yüzden lütfen takipte kalmaya devam edin diyorum. Şimdi ben burada bu bilgileri aldım ve ne yapacağım? Artık bir controller katmanına ihtiyacım var. Controller nerede olacak? Controller package'in içerisinde olacak. Benim 3 tane modulum vardı. Bu 3 modul için 3 tane view oluşturduk ve şimdi de 3 tane controller katmanı oluşturmam gerekiyor. Sağ tıklıyorum. New class room controller. Diğerlerini de hızlıca oluşturayım. User controller reservation controller tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunlarda da singleton yapılarını oluşturmam gerekiyor. Bu videoda da sadece bir tanesini sizlerle birlikte oluşturalım. Diğerlerini ben hızlıca yaparım. Artık o kısımları keserim. Bunu yapabilmek için ne yapıyorduk? Yine private user controller bunu statik yapalım. Statik. Daha sonra ne yapacağız? Bir tane constructor oluşturacağız. Constructor'ını da private'e çekiyoruz. Dışarıdan erişim yapılamasın. Daha sonra ise metodumuzu oluşturacağız. Public, static, bana ne return edecek? User controller return edecek. Get user controller instance diyelim. Şimdi burada if diyorum. Eğer ki benim yukarıdaki user controller'ım eşittir null ise bana bir tane user controller üret diyeceğim. User controller eşittir new user controller. Tamamdır. Eğer null ise bir tane üretecek. Eğer null değilse zaten elimde var demektir. O zaman ne yapacağım? Gerisini ben artık return edeceğim. Tamamdır. Diğerlerinde de ben şimdi hızlıca yapayım. Artık zaten alıştınız bu kısma. Tamamdır arkadaşlar. Üçünün de singleton yapısını oluşturmuş olduk. Şimdi biz buradan işlemimizi yapmaya devam edebiliriz. Şimdi ben buradaki user controller'ın içerisinde bir tane metot oluşturma ihtiyacım var. Bu metodu oluşturacağım. Ancak oluşturmak için bu class'ın instance'ına ihtiyacım var. O yüzden ben bunu burada üretmem gerekiyor. Yine şu tepeye geliyorum. Private user controller'dan bir tane user controller eşittir user controller get user controller instance dedim. Aşağı iniyorum. Neredeyim? Tamam buradayım. Şimdi ne yapacağım? Bir tane metot oluşturmam gerekiyor. User controller sanki metodum varmış gibisinden yine metodumu yazıyorum. Create user diyorum. Bir tane user üretecek. Ancak user'ı hangi bilgilerle üretecek? İşte gördüğünüz buradaki bu bilgilerle üretecek. Username, password ve role. Tamamdır. Bu 3 parametreli bir metot üretmek istiyorum. Tamamdır. Burada başka bir şey yapmam gerekiyor mu? Aslında bunları yine döngülere alabiliriz. Yani döngülerle devam edebiliriz. Aslında kullanıcıya ekrana bir view atabiliriz ancak onu diğer tarafta create'in içerisinde yaparız. Eğer işlem başarılı olursa tamam işlem başarılı yapıldı veya yapılmadı gibisinden orada yapabiliriz. Arkadaşlar şimdilik burası bu şekilde. Yine create'e geliyorum. Create method in create method diyorum. Bu arada bir arkadaş büyütmemi rica etmiştim, unuttum ben yine. Tamamdır. Şu an daha büyük oldu sanırım. Aynen daha büyük olmuş. Bu şekilde yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Metodumuzu oluşturduk. Burada artık ne yapacağız? Bir tane user oluşturacağız ve ben bu user'ı database'ime kayıt edeceğim. Yani listeme kayıt edeceğim. Burada ne yapmam gerekiyor? Bir tane user oluşturalım hadi sizlerle birlikte. User yine user diyorum eşittir new user. Burası niye böyle oldu? Tamam eşittir new user diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parametresiz constructor'ım var. Bir de parametreli constructor'ım var. Parametreli olabilmesi için ne yapmam gerekiyordu? Int user id, string username, işte password, role vesaire. Bunları yapmam gerekiyor. Ya da direkt parametresi oluşturabilirim. Bu örnekte parametresi oluşturayım. Bir sonrakinde parametreli oluştururuz. Room'ları yaparken parametreli oluştururuz. İkisini de kullanmış olursunuz. User diyorum eşittir. Şimdi user'ın ne yapacağız? User nokta set username'i ne olacak? Benim buradaki gelen bu username'im olacak. Daha sonra user nokta set rolüm ne olacak? Bana parametreden gelen rol olacak. User nokta set password'um ne olacak? Bana yine parametreden gelen password olacak. Ve şimdi ID setleyeceğiz.
user nokta set user ID yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada metodun içerisinde başka bir metot çağıracağım. Bunu ilk etapta şöyle yapayım. Bir tane şurada int user ID diye bir tane boş bir değişken oluşturayım. Daha sonra bu değişkeni şuraya atayayım. Bunu tak buraya koyayım. Ve şimdi burada user ID tanımlayacağız. Şimdi arkadaşlar biz user ID için ne yapmıştık? Nerede bu? Mesela user. Ben hatırlarsanız burada bir metot tanımlamıştım. Bu benim entity class'ım. Repository'miz neredeydi bizim? Repository, user repository. Arkadaşlar hatırlarsanız burada bakın bu şekilde bir yüksek ID numarasını elde etmek için bir metot oluşturmuştuk. İşte şu an benim ihtiyacım olan metot bu. Ne yapacak bu metot? Benim listemdeki eleman sayısını turlayacak. Eğer benim listemde eleman hiç yok ise highest ID 0 diyecek. Eğer eleman var ise ne yapacak? En yüksek eleman ID'sini bulacak. Ona göre bana o ID'yi return edecek. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Bu user repository'nin bir instance'ını orada oluşturmam gerekiyor. Arkadaşlar bizim burada ne ihtiyacımız var? User repository ihtiyacımız var. Peki biz ne yapmıştık? User repository'leri modula bağlamıştık. Yani Ankara modula bağlamıştık. Hatırlarsanız buraya bu şekilde bağlamıştık. Yani her bir modul için ayrı bir repository oluşturacağımızı söylemiştik. O zaman ne yapmam lazım? Benim şu an bu Ankara moduldan bir instance'a ulaşmam gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Ankara moduldan bir instance'ı geleceğim. Burada oluşturacağım. Private Ankara modul Ankara modul diyorum. Eşittir. Ankara modul get Ankara modul instance tamamdır. Bunu oluşturdum. Peki şimdi ne yapacağım? Bu Ankara modul üzerinden nokta get user repository nokta get highest ID yani en yüksek ID numarasını artık aldım. Arkadaşlar oradan bana eleman sayısı gelecek ve bunu ben bu şekilde artı bir yapmam gerekiyor. Çünkü eğer hiç eleman yok ise benim listemde 0 return edecek. Ben ilk üreteceğim user'ın ID'sini 1 yapmak istiyorum. Eğer eleman var ise ne olacak? Atıyorum 10 ID numarasına sahip bir user'ım var ise bana onu return edecek ama ben yeni bir user üretmek istiyorum. O zaman benim bir sonraki ID artı 1 yani 11 olarak vermem gerekiyor. Tamamdır. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? User'ımızı biz şu anda ürettik. Ürettik ancak listemize henüz hala eklemedik. Şimdi listemize ekleyelim. Listeye nereden erişiyorduk? Yine Ankara modul üzerinden erişeceğiz. Ankara modul nokta get user repository nokta get user list. Bakın arkadaşlar benim listem şu anda burada. Nokta add yani listeye bir eleman eklemenin metodu add bildiğiniz gibi. Add diyorum ve bunun içerisinde ben ne ekleyeceğim? İşte bizim burada yukarıda oluşturduğumuz user'ımızı ekleyeceğim. Arkadaşlar bakın bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Create metodumuz hazır. Aslında ben metodun içerisini çok oluşturmak istemiyordum ancak oluşturmuş olduk artık. Yani sadece döngüleri oluşturup bırakacaktım ancak şimdilik bunu bu şekilde oluşturmuş olduk. Diğer metotları oluşturmadan sadece döngüleri oluşturacağım. Tamamdır biz bu metodumuzu da burada oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar diğerleri için de ne yapmamız gerekiyor? Diğer view'leri de oluşturmamız gerekiyor. Bu videoda en azından user view'lerini tamamlayalım da daha sonraki videoda artık ona göre devam ederiz. Şimdi benim add user view'im şimdilik tamam gibi. Eğer gözden kaçırdığım bir şey varsa sonra düzeltiriz. Dediğim gibi biraz spontane ilerliyor. Şimdi ben bunu şu şekilde kapatayım. Arkadaşlar bu arada metodunuzun içerisinde bir sürü kod olabilir. Eğer ki çok kalabalık yapıyorsa, yer kaplıyor ise bu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz aşağı ok işaretine tıkladığınız zaman o metoddaki kodları bu şekilde kapatabilirsiniz. Daha sonra isterseniz geri de açabilirsiniz. Şimdi ben ne yapalım? Buradaki delete user metodumuz varmış. O zaman kullanıcıya ne dememiz lazım? Eee South atalım bir tane. Please enter user name to delete diyelim. Arkadaşlar İngilizce olarak yazıyorum burada ama eğer ki gramer açısından falan filan hata yaparsam artık hoş görmenizi rica ediyorum. Tamam bu şekilde ne yaptık? Please enter username to delete. Yani silinecek username'ini gir dedim. Dedikten sonra ne yapmam lazım? Yine taramam gerekiyor. String username eşittir process utils nokta scanner nokta next line diyorum. Tamamdır. Daha sonra silinecek
metodu hazırlamam gerekiyor. Silme işleminde ne yapılacak? Yine aynı mantık. Listeye gidilecek, listeden o elemanı bulacak, silecek vesaire. Ancak o kısmı yapmayacağım. O kısmı artık yetiştiremeyiz. Şu anda ortalama 35 dakika olmuş. Şimdi metodumuzu oluşturalım. Ne yapacağız? User controller nokta delete user diyorum. Metodu aç kapa yaptım. Peki neyle sileceğiz biz user'ı? Buradaki gördüğünüz bu user name ile sileceğiz. Eğer ki user var ise ona göre ilgili user'ı silecek. Eğer user yok ise user bulunamadı gibisinden bir şey return edecek. Üzerine geliyorum. Yine create metod diyorum. Bakın benim metodumu burada bu şekilde oluşturdu. Şimdi diğerine geçelim. Bu metodumuz da şimdilik bu şekilde kalsın. Oradaki controller kısmını şimdilik yapmayalım. Şimdi update user kısmına girelim. Please enter user name. Update diyorum. Yine şurayı da south yapalım. Print olsun, printeren olmasın. Yine string username process utils nokta scanner nokta next line olsun, tamamdır. Diğer aslında şimdi burada ne yapacağız? Burada iki aşamaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu user var mı yok mu? Önce bunu tespit etmemiz gerekiyor. Yani find user gibisinden aslında bir metoda ihtiyacımız olacak. Eğer user var ise işlem ona göre devam edecek. User yok ise işleme ona göre devam edecek. O zaman burada ne yapalım? Aslında controller'dan onu oluşturmamız lazım. Tamam, oluşturalım. User controller nokta find user with username. Tamam. Bu şekilde metodumuzu oluşturalım. Şimdi find user with username dedik. Username ile bu metodu bulmasını istiyorum. O zaman buraya geliyorum. Bir tane create diyorum. Bir tane boş metodumu oluşturdum. Ancak içeriğine girmeyeceğim şimdilik. Şimdi burada user'ı bulacak ama bir dakika. Aslında şunu bir silelim. Neden? Çünkü ben bir şey return etmesini istiyorum. Bunu controller sen bir çıkar aradan. Eğer ki user var ise bana o user'ı return etmesini istiyorum. User'dan bir tane user eşittir. Arkadaşlar şu anda ne yaptım? Bir tane user'dan user oluşturacakmış gibi yaptım. Eşittir dedim ve karşısına bir tane yine metot yazdım. Ama bu metot henüz yok. Eğer bu şekilde yazarsam bunu IDE şu şekilde algılayacak. Diyecek ki demek ki benim bir return'lü metot üretmem gerekiyor ki daha sonra o ürettiğim metot aracılığıyla bir şey return edilecek ve bu da user'a eklenecek diye bunu algılıyor. Bakın üzerine geliyorum. Create metot dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi bu sefer return'lü bir metot oluşturdu. Bu noktada IDE genel olarak mantıklı işler yapabiliyor. Şimdi ben buraya da return null diyeceğim. Diğer türlü zaten şey yapacak. Kızaracak. O kızarıklığı görmek istemiyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada update edilecek ya. Şimdi ben burada şu şekilde bir mantık kurmam gerekiyor. User benim sistemimde var ise işlemime devam etmem gerekiyor. User benim sistemimde yok ise o zaman işleme devam etmem gerekmiyor. O zaman şuraya user eşittir null. Şimdi user null ise o zaman benim işleme devam etmemem gerekiyor. O zaman ben ne yapayım burada? Ctrl X. Ben şuraya bir parantez daha açayım. Buraya bir ünlem koyayım. Yani user null değil ise yani benim elimde gerçekten bir user var ise o zaman ne yapacağım? Artık ona göre işlem yapmam gerekiyor. Burada kullanıcıya yeni bir view de sunabilirsiniz. Atıyorum update user name, update user password gibisinden bir seçenek de sunabilirsiniz. Ya da aslında bir projede güzel bir şey yapmıştık. Return'lü bir metod yapmıştık. Şu an şöyle yapalım. İkisini size göstermeye çalışayım. Burada şimdilik seçenek sunalım. Neyi update etmek istediğin gibisinden bir seçenek sunalım. Bir tane daha güzel bir logic vardı. Bir sonraki room'da onu yaparız. Burada şöyle sadece seçenek sunmalı olarak devam edelim. Yine şuraya ben bir south atıyorum. Bir user name olsun. 2 password olsun. Password dedikten sonra ne yapacağız? 3 bir de rolünü değiştirebilirsin artık. 3 rol olsun. Daha sonra ne diyoruz? Please select diyelim. Buradan bir boşluk. Şurayı da yine print yapalım. Yine buraya ne yapacağız? String voice yapalım. Eşittir. Yine process utils olsun. Nokta scanner. Nokta next line, tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunu da bir açıklayayım. Aslında şu ana kadar hiç değinmedim buna.
Fark ettiyseniz ben choice'ları, seçenekleri yani kullanıcının girdilerini hep string olarak aldım. Çünkü eee, kullanıcının klavyesine bastığı her şey string olabilir. Ama eğer ben bunu int olarak almak isteseydim o zaman ben bunun int olup olmadığını yani bir sayı olup olmadığını kontrol etmem gerekecekti. O exception durumlarını handle etmem gerekecekti. Ancak klavyedeki bastığı her şey string olabilir. O yüzden string olarak almak çok pratiktir. Yani sizler de string olarak alabilirsiniz. Diğer türlü ekstra metotlar vesaire üretmek zorunda kalırsınız. Exception durumlarını handle etmeniz için. Tamamdır. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Username, password, role dedik. Buna göre işlemimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi burada yine switch case yapabiliriz. If else de yapabiliriz. Şimdilik switch yapalım yine. Choice eğer case 1 ise diyorum. Dedikten sonra bunu şöyle 2, 3 diye arttıralım. 2, 3. Bunu bir 0 olarak oluşturalım. Tamam. Arkadaşlar bir de 0 durumunu oluşturalım. Çünkü belki de iptal etmek isteyecek. Yani şey yapmak istemeyecek belki de. O yüzden şuraya biz bir 0 diyelim. Back mi diyelim? Yani bir geri dönme şeyi gibi olsun. Tamamdır. Bunu yaptık. Bir de ne yapacağız? Burada default oluşturacağız. Pardon. Bir de burada default oluşturacağız. Tamamdır. Burada seçeneklerimizi yaptık. Yaptıktan sonra şimdi bir. Eğer ki bir durumunda username seçerse ne yapacağım? Kullanıcıya ben yine bir username girmesini isteyeceğim. Şimdi bir durumda seçtikten sonra yine bir south diyorum. Please enter new username. Tamam. Bunu yaptıktan sonra yine print olsun burası. String new username eşittir process utils nokta scanner nokta next line. Tamamdır. Neden olmadı burası? Şuradaki şeyle çakışıyor. Buraya başına new diyelim. New username olsun, tamamdır. Bunu aldıktan sonra ne yapacağız? Artık bu new username'i ben update etmem gerekecek. Kullanıcının adını değiştirmek istiyorum. O zaman benim burada ne yapmam gerekiyor? Artık controller katmanına gitmem gerekiyor. Controller katmanına gitmek için de ne yapıyordum? User controller ve şu an bir metodumu oluşturmam gerekiyor. Sanki metodum varmış gibi yazacağım. Update username diyorum. Update username diyorum. Dedikten sonra ne yapacağım? Parantez aç kapa metodu sanki call etmiş gibi şey yaptık. Bunun da arkasına biz bir break atalım. Tamamdır. Şimdi ben user'ın bilgilerini update edeceğim ama hangi user? İşte bakın arkadaşlar burada bulduğumuz user. O yüzden ben bu user'ı buraya parametre olarak vereceğim. Virgül. Başka parametreye de ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Username'e ihtiyacım var. O yüzden buradaki bu gördüğünüz parametreyi de ikinci parametre olarak verdim. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Yok. Tamam. Üzerine geliyorum. Create metod. Şu an bu metodumu da bu şekilde boş olarak oluşturmuş oldum. Aynı mantık ilerleyeceğiz. Bu sefer ikinci durumda neydi? Password. Arkadaşlar şurayı şöyle bir kopyalıyorum. Aynı mantık new password diyorum. Password new password. Tamamdır ve bu metodumuzun ismi update password olacak. Bu metodumuzu da oluşturacağız. Tamamdır. Bu arada şurayı değiştirmedik. Password tamamdır. Aynı mantık nereye giriyoruz? Buraya gireceğiz. Burada üçüncü durumda neydi? Rolü yapmamız gerekiyor. Şimdi rol durumunda da yine create yaparkenki seçeneği yapmamız gerekiyor. Create yaparken ne yapmıştık? Kullanıcıya bu şekilde bir seçenek sunmuştuk. Arkadaşlar aynı mantığı uygulamamız gerekiyor. O yüzden ben şimdi şunu şuradan bir kopyaladım. Şimdi şuraya geldim. Buraya geldikten sonra artık rolü yapmam gerekecek. Şunu şuraya kopyala yapıştır yaptım. Bunun başına ben bir new role yapayım. Karışmasın şeyler, label'lar. New role. Ben de şuradan nereye gel? Buraya. Tamamdır. New role'ler karışmasın. Burada while'ın içerisinde ben bir tane while'ın içerisinde mi? Yok. Şurada oluşturayım.
string new role oluşturayım. Arkadaşlar buraya yine bir select new role dedim. New role dedikten sonra burada yine new role'leri atamam gerekecek. Ben de şöyle bir gir. Burası new choice diyelim. New role choice olsun. Tamamdır. Ben de şuradan buraya gir. Ben de şuraya gir. Sanırım her şey tamam. Burada ne yaptım? Yeni rolünü gir dedik kullanıcıya. Please select new role diyelim. Tamam, bu açıklaması daha düzgün oldu bu şekilde. Bunu bu şekilde girdik. Girdikten sonra ne yapacağız şimdi? Artık metodumuzu oluşturacağız. Metodumuz yine user controller olacak. User controller nokta sanki metodum varmış gibi yazıyorum. Update update role diyelim. Direkt kimin rolünü update edecek? User'ın rolünü update edecek. Benim yukarıdaki user'ımı buraya yazdım. Virgül. Daha sonra yeni rolü ne olacak? Yeni rolü işte bizim buradaki atadığımız yeni rolü olacak. Tamamdır. Bunu da yaptım. Üzerine geliyorum. Yine create diyorum ve burada update role metodumu da boş bir şekilde oluşturmuş olduğum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Ctrl, Alt ve L yaptığınız zaman gereksiz boşlukları falan çoğunu siler ve sayfanızı düzenler. Aklınızda bulunsun. Ben genelde sürekli Ctrl, Alt, L yaparım. Bunu da yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar eğer ki kullanıcı sıfıra basarsa ne olacak? Bir önceki menüye geri dönmek isteyecek. Şimdi ben burada bunu bir döngü içerisinde kullanmadım. Döngü içerisinde kullanmadığım için aslında kullanıcı sıfıra basarsa hiçbir işlem yapmazsak kullanıcı direkt olarak bir önceki menüye döner. Yani bu metodun çağrıldığı yere döner. Çünkü sıfırdan sonra başka bir işlem yok. O yüzden başka bir şey yazmama şu an için gerek yok. Eğer ki kullanıcı 0, 1, 2 ve 3 haricinde başka bir şeye basarsa ne diyoruz? Invalid choice diyelim, yine ünlemimizi koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şu anlık update metodumuz da oluştu. Umarım eksik veya hatalı bir şey yoktur. Artık varsa da daha sonra düzeltiriz diyelim. Update'i de şimdilik kapatıyorum. Video çünkü bayağı uzun oldu. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi de get all user metodumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Get all user diye bir, yani tüm kullanıcıları bana getir gibisinden bir metod oluşturmak istiyorum. Burada tüm kullanıcıları getireceğim. Kullanıcıları repository'imden getirmem lazım. View katmanının direkt repository katmanına erişmemesi gerekiyor. Yine controller katmanını aracı yapmam gerekiyor. User controller nokta get all user info diyeyim. Hani tüm user bilgilerini getir ya da direkt get all user diye bir metod oluşturalım. Metodu aç kapa yaptım. Burada üzerine geldim yine create metod dedim. Artık user bilgilerini gösterme işlemini ben burada yaparım. Arkadaşlar şimdilik user katmanını bu şekilde tamamlamış olduk. Aslında şöyle de bir şey yapabiliriz. Hani find user gibisinden şimdi get user view, add user, get all user, update user, delete user. Aslında bir de find user yapabiliriz. Bence yapılmalı. Buraya bir ne diyelim? 5 olsun. Find user olsun. Aslında videoyu sonlandırmak istiyorum ancak her uygulamada mutlaka find user vardır. O yüzden şuraya bir de case 5 durumu yapalım. Buraya case 5 olsun. Find user. Şimdi find user kısmında herhangi bir şey view etmem gerekiyor mu? Aynen, yine kullanıcı adını vesaire istemek zorunda kalacağım. O yüzden yine üzerine geliyorum. Create method diyorum. Tamam, buraya geldim. Tamam, buraya geldim. Buraya geldikten sonra ne yapacağım? Yine bir south atmam gerekiyor. Burada ne yapmıştım? Burada ne yapmıştım? İşte kullanıcı adını vesaire girin demiştim. Şurayı direkt kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Please enter username dedim. Username tamam. Buraya find user, aslında bizim find user metodumuz var. Find user with username. Tamam. Bunu girdikten sonra ne yapacağım? Artık kullanıcıya ekranda o user bilgilerini yazdırabilirim. Şimdi ben bunu bir user atayayım. User bu şekilde olsun. Artık south ile de o user bilgilerini yazdırabilirim. Ancak ben size bir sonraki bir videoda printf'i gösteririm. Hatta ben şimdi buraya kendime bir to do atayım, unutmayayım.
printf ile yazdır. Tamam, burası şimdilik bu şekilde kalsın arkadaşlar. Bir sonraki videoda buradan devam ederiz. Arkadaşlar şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Yine uzun bir video oldu. Umarım bu videolar sizler için faydalı oluyordur. Olabildiğince açıklamaya çalışıyorum ancak bazı noktalarda tıkanıyor olabilirim. Sizlere açıklayamıyor olabilirim. Çünkü Spring Boot katmanını, Spring ve MVC katmanını size Core Java kısmında açıklamaya ve alıştırmaya çalışıyorum. Yani basitleştirmeye çalışmak gerçekten zormuş. Bunu fark ettim. Ama umarım faydalı oluyordur. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Eğer olumlu olumsuz eleştirileriniz var ise lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.